Pigeon Healthy kanalına hoş geldiniz. Bugün güvercin yetiştiren her kişiyi ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz. İster yarış güvercinleri yetiştirin, ister gösteri güvercinleri, ister süs güvercinleri veya sadece hobi amaçlı arka bahçe güvercinleri yetiştirin. Tüm bu kuşların ortak bir noktası var. Tüyler. Ve bu tüylerin kalitesi son derece önemli. Bir düşünün. Tüyler bir kuş için her şeydir. Uçmayı sağlarlar. Bu da bir kuşu kuş yapan temel özelliktir. Yalıtım sağlarlar. Kuşları soğuk havada sıcak tutarlar ve sıcak havada vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olurlar. Su geçirmezlik sağlarlar. Yağmur ve nemi atar. Çiftleşme gösterileri ve sosyal iletişim için gereklidirler. Yarış güvercinleri için tüy kalitesi aerodinamiği ve uçuş performansını doğrudan etkiler. Gösteri güvercinleri için tüy kalitesi genellikle ana değerlendirme kriteridir. Tüm güvercinler için sağlıklı tüyler, genel sağlığın bir göstergesidir. Şimdi, eğer bir süredir güvercin yetiştiriyorsanız, muhtemelen tüy kalitesindeki farklılıkları fark etmişsinizdir. Bazen kuşlarınızın kesinlikle harika tüyleri vardır. Parlak, pürüzsüz, güçlü tüylerle canlı renkler. Diğer zamanlarda tüyler mat, kaba görünür. Belki kenarlarda kırık veya yıpranmış olabilir. Stres çizgileri görebilirsiniz. Bunlar tüylerin üzerindeki yatay çizgilerdir ve tüyün o kısmı büyürken kuşun stresli veya yetersiz beslendiğini gösterir. Kuşların tüylerini yenilemesinin çok uzun sürdüğü, yavaş tüy dökme fark edebilirsiniz. Özellikle kanat ve kuyruk tüylerinde aşırı tüy kırılması görebilirsiniz. Güvercin yetiştirici kişiler kötü tüy kalitesi fark ettiğinde genellikle nedenleri ararlar. Bir hastalık mı? Parazitler mi? Temel diyetle ilgili bir sorun mu? Bazen bunlardan biri olabilir. İç parazitler besin maddelerini çalarak kesinlikle tüy kalitesini etkileyebilir. Belirli hastalıklar tüyleri etkiler. Temel protein veya temel vitaminler açısından eksik bir diyet tüylerde kendini gösterir. Ancak çoğu zaman kuşlar sağlıklıdır, temel diyet yeterlidir, parazitler kontrol altındadır ve yine de tüyler olması gerektiği gibi değildir. İşte bu noktada insanlar takviye arayışına girerler. Piyasa tüy takviyeleri, kıl bakım ürünleri, tüy iyileştiricilerle doludur. Bunların çoğu sentetik vitamin ve mineral karışımları veya yağlardır. Bazıları değişen derecelerde işe yarar, bazıları aşırı fiyatlandırılmış pazarlama ürünleridir ve birçok güvercin yetiştiricisi doğal bir yaklaşımı tercih eder. İşte bugünkü konumuz tam da buraya geliyor. Size tek bir tohumu tanıtacağım. Basit, doğal ve ucuz bir şey, güvercinlerde tüy kalitesini önemli ölçüde iyileştirebilir. Egzotik değil, pahalı değil, kullanımı karmaşık değil. Keten tohumu. Aynı zamanda keten tohumuna Türkçe'de keten veya bezir tohumu da denir. Botanik adı Linum ustatissimum. Ve bu küçük, mütevazı tohum, tüy gücünü, parlaklığını ve genel durumunu iyileştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü doğal araçlardan biridir. Şimdi herhangi biri bunu çok basit olarak görmezden gelmeden veya abartıyorum düşünmeden önce keten tohumunun neden tüy sağlığı için bu kadar etkili olduğunu, bilimin ne dediğini, nasıl doğru kullanılacağını ve hangi gerçekçi sonuçları bekleyebileceğinizi tam olarak açıklayayım. Bu konuya derinlemesine gireceğiz. Çünkü bir şeyin neden işe yaradığını anlamak, onu daha etkili kullanmanıza yardımcı olur. Tüy yapısı ve tüylerin sağlıklı olması için gereken şeylerle başlayalım. Tüyler, esas olarak keratin adı verilen bir proteinden yapılır. Bu, saçınızı ve tırnaklarınızı, kuş gagalarını ve pençelerini ve sürüngen pullarını oluşturan proteinle aynıdır. Keratin yapısal bir proteindir, yani görevi güç ve yapı sağlamaktır. Keratinin kalitesi, tüyün kalitesini belirler. Güçlü, iyi oluşturulmuş keratin, güçlü, dayanıklı tüyler yaratır. Zayıf veya kötü oluşturulmuş keratin, kırılgan, mat, kolayca zarar gören tüyler yaratır. Yüksek kaliteli keratin üretmek için kuşun vücudunun birkaç şeye ihtiyacı vardır. Birincisi, yeterli yüksek kaliteli protein. Keratin, proteinlerin yapı taşları olan amino asitlerden yapılır. Protein alımı yetersizse veya protein düşük kalitedeyse ve belirli temel amino asitler eksikse, keratin üretimi zarar görür. İkincisi, özellikle B vitaminleri, A vitamini ve D vitamini olmak üzere belirli vitaminler. Bu vitaminler keratin üreten metabolik süreçlerde yer alırlar. Üçüncüsü kükürt, çinko ve selenyum dahil olmak üzere belirli mineraller.
Kükürt aslında keratinin kendisinin bir bileşenidir. Protein molekülleri arasındaki kükürt bağları, keratine gücünü veren şeydir. Dördüncüsü ve keten tohumunun özellikle önemli hale geldiği yer burası, temel yağ asitleri. Temel yağ asitleri, özellikle omega 3 ve omega 6 yağ asitleri, temel olarak adlandırılır. Çünkü vücut bunları üretemez. Diyetten gelmeleri gerekir. Bu yağ asitleri, hücre zarı yapısı, iltihaplanma kontrolü, bağışıklık işlevi ve cilt ve tüy sağlığı dahil olmak üzere sağlığın birçok yönü için çok önemlidir. Tüyler için özellikle temel yağ asitleri, keratin üreten hücrelerin hücre zarlarına dahil edilir. Ayrıca tüylerin esnekliğini ve nem içeriğini korumaya yardımcı olurlar. Kırılganlığı önlerler. Cilt ve tüy foliküllerindeki iltihaplanmayı azaltırlar. Daha iyi tüy büyümesine izin verirler. Güvercinlerin tüylerini tımar etmek için kullandıkları yağ bezlerini desteklerler. Su geçirmezliği ve parlaklığı artırırlar. İşte sorun şu. Mısır, buğday, bezelye ve fasulye gibi tahıllara ve tohumlara dayanan çoğu standart güvercin diyeti, omega 3 yağ asitleri açısından nispeten düşüktür. Omega 6 yağ asitleri içerirler. Ancak oran genellikle omega 6'ya doğru ağır şekilde eğilimlidir. Omega 6 ile omega 3 arasındaki ideal oran 1-2'ye veya 1-3'e civarında bir yerdedir. Tipik güvercin diyetlerinde bu oran 11'e veya hatta 21'e kadar çıkabilir. Bu dengesizlik iltihaplanmaya katkıda bulunur ve optimal tüy üretimi için yeterli omega 3 sağlamaz. İşte keten tohumu burada değerli hale gelir. Keten tohumu, bir omega 3 yağ asidi olan alfa-linolenik asidin en zengin bitki bazlı kaynaklarından biridir. Keten tohumu ağırlık olarak yaklaşık %40 yağdır ve bu yağın yaklaşık %50 ila 60'ı omega 3 yağ asididir. Bu son derece yüksek bir konsantrasyondur. Karşılaştırma için diğer birçok tohum ve tahıl %5'ten az omega 3 içerir ve birçoğu neredeyse hiç içermez. Keten tohumu ayrıca ağırlık olarak yaklaşık %20 olan iyi miktarda yüksek kaliteli protein içerir ve bu protein keratin üretimi için önemli olan amino asitler açısından zengindir. Ek olarak keten tohumu antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olan lignan adı verilen bileşikler içerir ve genel sağlığı destekler. Yani bir güvercinin diyetine keten tohumu eklediğinizde, kuşun vücudunun daha güçlü, daha esnek tüyler inşa etmek için kullandığı konsantre omega 3 yağ asitleri sağlıyorsunuz, cilt sağlığını ve yağ bezi işlevini iyileştiriyorsunuz, tüy foliküllerindeki iltihaplanmayı azaltarak daha iyi büyümeye izin veriyorsunuz ve genel metabolik sağlığı destekliyorsunuz. Keten tohumundaki protein, keratin sentezi için ek amino asitler sağlar. Lignanlar, antioksidan destek sağlar. Ve sonuç, tutarlı kullanımla, belirgin şekilde gelişmiş tüy kalitesidir. Şimdi beklentiler konusunda çok net olmak istiyorum. Keten tohumu zaten büyümüş hasarlı tüyleri onarmayacaktır. Bir tüy tamamen büyüdüğünde ve zarar gördüğünde, tüy dökülüp değiştirilene kadar hasarlı kalır. Keten tohumunun yaptığı, yeni tüyler büyüdükçe kalitelerini iyileştirmektir. Bu, tüy dökme sırasında eski tüyler yenileriyle değiştirilirken veya tüyleri hala gelişmekte olan genç kuşlarda sonuçları göreceğiniz anlamına gelir. Tüy dökme mevsimi dışında tamamen büyümüş tüylere sahip yetişkin bir kuşa keten tohumu vermeye başlarsanız, bir sonraki tüy dökmeye kadar dramatik değişiklik görmezsiniz. Ancak tüy dökme sırasında keten tohumu kullandığınızda veya gelişim sırasında genç kuşlara verdiğinizde veya tüy dökme başladığında zaten sistemde olması için tüm yıl boyunca verdiğinizde gerçek iyileşmeyi görürsünüz. Gelişmiş tüy kalitesinin gerçekte neye benzediğini tanımlayayım, böylece nelere dikkat edeceğinizi bilirsiniz. Birincisi, parlaklık ve cila. Sağlıklı tüyler parlak bir görünüme sahiptir. Işık onlardan düzgün bir şekilde yansır. Bu parlaklık, tüyün mikroskobik yapısının pürüzsüz ve bozulmamış olmasından ve tımar yağlarının eşit şekilde dağıtılmasından gelir. Yeterli omega 3 alan kuşlar belirgin şekilde daha parlak tüylere sahiptir. İkincisi, güç ve esneklik. Sağlıklı tüyler güçlüdür ancak bir miktar esnekliğe sahiptir. Bükülünce kolayca kırılmazlar. Omega 3 açısından eksik olan tüyler daha kırılgan olma eğilimindedir ve daha kolay kırılırlar. Üçüncüsü, pürüzsüz yapı.
Sağlıklı bir uçuş tüyüne yakından bakarsanız, kanatların pürüzsüz ve bozulmamış olması gerekir. Tüm küçük çubuklar düzgün bir şekilde birbirine kenetlenir. Hasarlı veya düşük kaliteli tüylerde genellikle kenetlenmeyen çubuklar vardır. Kanatta boşluklar yaratır. Dördüncüsü, renk yoğunluğu. Genetik temel rengi belirlerken, tüy sağlığı bu rengin ne kadar canlı göründüğünü etkiler. Sağlıklı tüyler daha zengin, daha doygun renkler gösterir. Mat, stresli tüyler, pigmentasyon mevcut olsa bile soluk görünür. Beşincisi, azaltılmış stres çizgileri. Tüy büyümesi sırasında bir kuş stresli veya yetersiz beslendiğinde, tüyün üzerinde görünür yatay çizgiler veya çubuklar yaratır. Bunlar o tüyde kalıcıdır. Omega-3 dahil yeterli beslenme, yeni tüylerde stres çizgilerinin oluşumunu azaltır. Altıncısı, daha hızlı, daha pürüzsüz tüy dökme. Yeterli omega-3'e sahip kuşlar, daha hızlı ve eşit şekilde tüy dökme eğilimindedir. Eski tüyleri uzun boşluklar veya eşit olmayan yamalar olmadan verimli bir şekilde değiştirirler. Şimdi güvercinleriniz için keten tohumunu gerçekte nasıl kullanacağınızdan bahsedelim. Birkaç yöntem vardır ve seçtiğiniz yöntem özel durumunuza ve sizin için pratik olana bağlıdır. Ancak yöntemlere geçmeden önce keten tohumu hazırlığı hakkında kritik bir noktaya değineyim. Tam keten tohumları küçüktür ve çok sert bir dış kabuğa sahiptir. Güvercinlere tam keten tohumları verirseniz, birçoğu sindirim sisteminden tamamen sindirilmeden geçecektir. Kuş minimum fayda görür çünkü besinler o sert kabuğun içinde kilitlidir. Maksimum fayda için keten tohumunun ya öğütülmesi ya da sindirim sisteminin parçalayabileceği kadar yumuşayana kadar ıslatılması gerekir. Bu önemlidir, bu yüzden tekrar edeyim. Tam, kuru keten tohumu büyük ölçüde israf edilir. Öğütmeniz veya ıslatmanız gerekir. Birinci yöntem, öğütülmüş keten tohumu unudur. Bu en yaygın ve muhtemelen en etkili yöntemdir. Tam keten tohumları satın alın, kahverengi veya altın sarısı, her ikisi de benzer beslenme profillerine sahiptir. Tam tohumları serin, kuru bir yerde saklayın. Tam olduklarında aylarca iyi kalırlar. Kullanmaya hazır olduğunuzda, bu amaç için ayrılmış bir kahve öğütücüsünde veya baharat öğütücüsünde küçük bir miktar öğütün. İnce toz değil, kaba bir un oluşturmak istiyorsunuz. İnce toz tozlu olabilir ve daha hızlı oksitlenebilir. Yalnızca 1 veya 2 hafta içinde kullanacağınız kadarını öğütün, çünkü keten tohumu öğütüldüğünde omega-3 yağları havaya maruz kalır ve okside olmaya başlar. Okside yağlar sadece daha az faydalı olmakla kalmaz, potansiyel olarak zararlı olabilirler. Öğütülmüş keten tohumunu buzdolabında hava geçirmez bir kapta saklayarak oksidasyonu yavaşlatın. Öğütülmüş keten tohumunu kullanmak için doğrudan güvercin yeminize karıştırın. Olağan doz güvercin başına günde yaklaşık 1 çay kaşığı öğütülmüş keten tohumudur. 1 çay kaşığı öğütülmüş keten tohumu yaklaşık 4 gram ağırlığında olduğundan, bu kuş başına günde yaklaşık 4 gram anlamına gelir. Küçük bir sürü için uygun miktarı tartabilir ve günlük rasyonla karıştırabilirsiniz. Daha büyük sürüler için toplam kuş sayısına göre hesaplayın. Öğütülmüş keten tohumunu hafifçe nemlendirilmiş yemle karıştırabilirsiniz. Böylece yemlerin tabanına çökmek yerine tohumlara yapışır. Bazı yetiştiriciler yemi hafifçe suyla püskürtür, öğütülmüş keten tohumunu ekler, iyice karıştırır ve hemen besler. İkinci yöntem ıslatılmış tam keten tohumudur. Bazı yetiştiriciler bunu tercih eder çünkü toplu olarak tam tohumlar satın alabilirsiniz. Bunlar öğütülmüş undan daha stabildir ve gerektiğinde küçük partiler ıslatabilirsiniz. Bu yöntemi kullanmak için tam keten tohumlarını ölçün, kuş başına günde yaklaşık yarım çay kaşığı tam tohum. Tohumları bir kaba yerleştirin ve hacimleri kadar yaklaşık 3 kat su ekleyin. En az 4 saat veya bir gece ıslatmaya bırakın. Suyun kalın ve jel benzeri hale geldiğini fark edeceksiniz. Bu jel, tohum kabuğundan gelen müsilajdır. Zararlı değildir ve aslında sindirim sistemi için bazı yatıştırıcı özelliklere sahiptir. Islatıldıktan sonra tohumlar şişmiş ve yumuşak olacaktır. Bu ıslatılmış tohumları normal yeme karıştırarak veya diğer nemli yiyeceklerle karıştırarak besleyebilirsiniz. Bazı güvercinler ıslatılmış tohumların dokusunu sever. Diğerleri daha az heveslidir. Bu durumda normal yemleriyle iyice karıştırmak yardımcı olur.
Üçüncü yöntem, soğuk preslenmiş keten tohumu yağıdır.